Evet, herkese merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada çok değerli insanlar var. Öncelikle baş fizyoterapistimiz Akın Bey. Merhaba. Ve çok ultra yakışıklı bir hastamız var, Berk. Şimdi bugün farklı bir konu konuşacağız. Herkesin çok merak ettiği bir konu. Çünkü çok farklı yorumlar var, işte tehlikeli, riskli gibi. Tahmin edersiniz ki üst ve alt bacak aynı anda uzatma, yani o meşhur quadrilateral lengthening surgery'yi konuşacağız bugün. Evet, Berk, seni bir tanıyalım biraz. Kimsin, ne Ben yapıyorsun? Berk, İzmir'den geliyorum. Önce Halil hocamızla görüştüm. Daha sonrasında işte rehabilitasyona gelip sizinle görüştüm. Daha sonrasında fizyoterapistlerle, hemşirelerle, diyetisyen olsun herkesle görüştüm burada. Daha sonrasında zaten hemen karar verip kısa bir süre sonra da ameliyat oldum. Yani şu an süreçten gayet memnunum. Gayet güzel gidiyor. İlk baştaki ağrılarım kesinlikle yok. Çok hafifledi. Gece uykularım düzene girdi ki söylemiştiniz siz daha önce. Evet. Uyuyabileceksin diye. Şöyle başlayalım. Boy kaçtı ve kaç oldu? 1.68'di boyum. Şu an 1.72'yim. 4 santim kadar uzadım. Hedefim de yani şu anlık 1.80 ama 1.83'e kadar gidebiliyorum normalde ama 1.80'de hani benim için yeterli olarak görüyorum ben. 12 santim. Evet, 12 santim de yeterli olarak görüyorum. Peki bu 12 santimi kaç ay içerisinde başaracağız quadrilateral ameliyat sayesinde? 3 ay içerisinde tamamen uzatması bitmiş ve toparlanma evresi bitmiş şekilde, yani yaz geliyor, yaza iyi bir şekilde girecek uzun boyuyla beraber. İnşallah. 3 ay içerisinde komple bitirmiş olacak. Hatta uzatması daha erken bitecek. Üst bacak ve alt bacağı aynı anda uzattığı için hızlı uzuyor. Burada zamandan da kazanmış oluyor. Bu sayede daha hızlı uzayacak. Bunun için de toparlanması için de daha fazla zamanı kazanacak. Yaza daha güzel girecek. 3 ay içerisinde hem uzamış hem de toparlanmış olacaksın. Ama enteresan bir şekilde arkadaşlar, bana geldiğinde sen galiba kombine yöntem için gelmiştin ilk başta. Değil Yani mi? evet, 1,5-2 santime kadar daha fazla uzayabildiği için sadece üst bacak 2 santim daha fazla, 10 santim yeterli diye düşünüyordum. Öyle bir şey İlk için başta, gelmiştin evet. aynen. İlk başta onun için gelmiştim. Quadrilateral pres sayesinde Aynen öyle. noktayı koyduk. Peki nasıl böyle bir şey oldu? Onu bir anlatabilir misin? Zaten hedefim benim 1.80 ya da 1.80'e yaklaşmaktı. Halil Hoca ile görüştüğümde de hani precise yöntemin 8 santime kadar çıktığını, Lon sistemin 10 santime kadar çıktığını, arada 2 santimlik bir fark olduğunu ki 2 santim de uzamak isteyenler için gerçekten büyük bir fark yani. O yüzden ilk Lon sistemini istedim. Daha sonra işte rehabilitasyon merkezine gelmek istedim. Sizinle görüştüm. Burada sizle görüştükten sonra yani ben alt üst bacak olmak istedim. Hani şey yaptım. Zaten hemen röntgen aldınız. Röntgende kemik aralıklarımın iyi olduğu görüldü. Sonrasında zaten biz aile arasında iştirak ettikten sonra da zaten karar verdik bu yönteme. Peki kararından memnun musun şu an? Çok memnunum tabii ki. Şöyle, çünkü ben şimdi Akın'la konuştuğumda sen hastane dönemindeyken hani galiba "Ulan ben ne yaptım kendime, üstüne Aynen öyle. bacak kırdım" falan Aynen oluyor. öyle. Şimdi altı kemik kırık olunca tabii ağrısı da ona göre oluyor. Şu anki süreçten gayet memnunum. İlk bir haftaki ağrılarım kesinlikle yok zaten. İlk hastanede biraz ağrı çektim ben. O da çok sıkıldığım için de aslında biraz ağrı çektim. Çünkü sürekli yatıyordum. Buraya geldikten sonra açıldım aslında. Bu arada altı kemik derken onu da bir netlik getirelim. Şimdi millet diyor ki "O başka nereye?" Şimdi femurda arkadaşlar bir tane kemik var. Üst bacaklarda, alt bacaklarda, tibialarda da bir tibia kemiği var. Bir de ufak bir ince fibula kemiği var. Onları da kırmak zorundayız. O bakımdan 2, 4, 6. Berk, şunu merak ediyorum. Kararından pişman değilsin. Tabii ilk Kesinlikle dönemlerde değilim. belki pişman Evet, olmuşsundur. evet. Sonra pişmanlık nerede bitti? Yani nerede bitti? İyileşme süreci başlayınca bitti aslında. Yani gece uykuları düzene girdikten sonra başladı. Fizik tedavi almaya başladıktan sonra başladı. İlk geldiğimde zaten bacağım hani göstermek gibi hani şöyle duruyordu bacağım. Kesinlikle kıramıyordum bacağı. Daha sonrasında bacağı kıvırmaya başlayınca, oturmaya başlayınca özellikle çok rahatladım. Daha sonrasında hani iyi ki dedim. İkisini aynı anda yapmışım. Çünkü 10 santim olsam belki memnun olurdum, belki olmazdım. Sonra tekrardan gelebilirdim. Süreç çok kısalıyor. Yarı yarıya düşüyor süreç. Çünkü 3 ay boyunca mesela üst bacağı yapıyorum. Sonra iyileşme süreci var. İyileşme sürecinden sonra gelip tekrar alt bacağı yapıyorum. Evet. 2 ameliyat demek yani hiç gerek yok bence. Tek ameliyatta yapmak çok daha mantıklı. Şimdi sen 1.68'in değil mi? Evet. 10 santim yapsan 1.78 oluyordun. Aynen öyle. Kaldı geriye 2 santim 1.80 tamamlamak Evet. için. Şimdi çoğu seyirci şunu diyecek. Ya diyecek abi, adam hani üst ve altı yapacağına tek bacaktan 10 santim yapsaydı 2 santimi de tolere ederdi yani. 1.78, 1.80 derdi diyecek ama şuna netlik getirmek istiyorum. Bir kombine yöntemle üst bacaktan 10 santim uzatmak var. Evet. Tek ameliyatla. Avantajları şu: tek bir ameliyat. Finansal açıdan da double ödemiyorsun, 2 kat Evet. ödemiyorsun. Fakat şöyle bir şey var. Üst bacağı, şimdi fizyoterapiste soracağım onu. Üst bacağı 10 santim germek mi sağlıklı? Yoksa üst bacağı atıyorum hedef 10 ise üst bacağı 5, alt bacağı 5 ya da hedef 14 ise üst bacağı 8, alt bacağı 6. Tamam. Hangisi daha sağlıklı Akın? Şimdi sen bir kas uzmanısın sonuçta ve bir baş fizyoterapistimiz olarak nasıl yorumluyorsun?
tek yapıp bir kas grubunu 10 santim uzatıp oradaki kasları germek daha zor. Mesela örnek veriyorum, üst bacaktan dediğiniz gibi 8, eğer 15 istiyorsak alt bacaktan 7 veya 14 istiyorsak 6. Bu ikisini beraber yapıp hem uzama miktarını arttırabilir hem kas gerginliklerini tolere etmek için düşürmüş olacak. Yani buradaki süreç daha iyi geçiyor aslında. Dediğimiz gibi hani burada hem zamandan kazanacak hem kas gerginliklerinden ve ağrıdan da %50'den fazla kar etmiş olacak. Uzama sürecinde zaten Berk iyi biliyor, artık bayağı konuştuk üzerine. İlk haftayı atlattıktan sonra, çünkü ilk haftada ameliyatın vermiş olduğu, vücudun vermiş olduğu bir reaksiyon var. Orada sonuçta bir kontrollü travma da olsa vücut bir reaksiyon veriyor. Bacaklarımızda ödem oluyor. Ondan dolayı işte Berk'in dediği gibi dizini bükmekte zorlanıyor. İlk hafta tabii bunu kontrol etmek için bir sürü fizik tedavi cihazımız var biliyorsunuz. Onların hepsini kullandık. İlk bir hafta içerisinde kontrol altına aldık. Ondan sonrası yavaş yavaş işte en başta Walker'la yürüyorduk. Daha sonra koltuk değneklerine geçtik. Şu anda desteksiz yürüyor bu arada, yürebiliyor. Hani Bayağı ilerleme kaydetti. desteksiz herhangi bir şey yokmuş gibi. Mesela burada bir pantolon giyse kimse ameliyat oldu demez yani belki. Quadrilateral'in çok büyük avantajı var. Presize'ın çok büyük bir avantajı var. Her gün Berk seans alıyor, 6G'yi kullanıyor. Bunun avantajları çok fazla. Çalışıyor da, kendisi de çalışıyor. Burada önemli olan uzatma sürecinde egzersizlerini yapması, fizik tedaviye devam etmesi. Burada çok önemli bu ikisi. Yani fizik tedavisiz bir uzama çok zor. Gerçekten çok zor. Fizik tedavisiz bir gün bile fizik tedavi almasan belki onun etkisini hissedersin diye düşünüyorum. Yani fizik tedavisiz boy uzatma ameliyatı mümkün Aynen. değil. Peki burada bir hasta var uzatma sürecinde. Senin gözünde kvarlateralin avantajı ve dezavantajı nedir? Avantajlarından başlayayım çünkü uzun sürecek. Dezavantajı birazcık daha kısa. Bir kere zamanı satın alıyorsunuz. Yani gerçekten zaman satın alıyorsunuz. Zamanı satın almak gerçekten çok zor. İmkansız gibi bir şey. Burada zamanı Normalde zaman almış satın olduk. alamayız ama Aynen, burada alıyorsun. Burada zamanı satın almış oldu. Çok iyi. Avantajların, en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Bir de hani vücuttaki propriocepsiyonu bozulmuyor. O konuda çok iyi. Dezavantajlarına gelecek olursam da buradaki tek sıkıntı backline dediğimiz üst ve alt bacaktaki ameliyatlarda genellikle kas gerginlikleri oluyor. En büyük yaşadığımız problem bu. Dediğimiz gibi ilk haftayı atlatırsak ödemler geçtikten sonra sadece kas gerginliği oluyor. Bunun dışında presize'de tek sorunumuz bu. O da çok normal çünkü kaslarımız kemiklerimize yapışıyor. Biz de burada kemik boyunu uzattığımız için ister istemez gerginlikleri oluşuyor. Kas ve tendonlarda. Tek sorunumuz bu. Onun dışında da mesela örnek veriyorum, geçen hafta Berk'in bir gün ağrısı oldu. Uzatmaya bir gün ara verdik. Dedi ki bugün belki uzatma yapma, fizik tedaviye devam edelim. Kasların birazcık daha gevşesin, egzersizlerine birazcık daha yüklenelim. Ondan sonra yarın devam edersin. O şekilde yaptık ve bir sonraki gün dedik ki, abi gece de uyudum bir 8-10 saat. İlk defa bu kadar uyudum falan, böyle çok hoş oldu. Dedim süper, yani uzatma süreci bu şekilde gidiyor. Dezavantajı olarak da bunları söyleyebilirim. Presize'ın bir sürü bir kere avantajı var. Duş alabilmesi, yatış pozisyonu çok önemli bu kadar. Avantajlarından bir tanesi bu. Belki de en çok seni rahatlatan Evet, buydu. evet. Bu hafta zaten hidroterapide havuza gideceğiz. Ha doğru, o da var. Aynen. Onu da yapabiliyoruz. O çok iyi. Ve 6G. Arteci. 6G. Presize'ın. Aynen. Presize'de 6G'ye girebiliyor. 6G yani boy uzatma anlamında söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Gerçekten kasların hepsini kullanıp kuvvetlendirebilmesi uzatma sürecinde hem uzama ve hem de iyileşme evresini aynı anda geçirebilmesi mükemmel bir şey bu arada. Zaten desteksiz yürüyemesinin yani sebebi de arteci. 6G, aynen. Çünkü 6G'den sonra bir level atladık biz o o derece. konuda. Yani dezavantajlarına baktım, yani düşünüyorum şu an, dezavantajını düşünüyorum. Yok. Dezavantajı ne olabilir? Yani fizyoterapist ve bireyin kendisi uyumla çalışıyorsa uzama süreci gerçekten çok iyi gidiyor. Eğer sadece fizyoterapist çalışıp hastamız odasında uyuyorsa, devamlı hiç egzersizini yapmıyorsa daha zor geçiyor aslında. Bu konuda beraber çalışıyoruz. Tembel bir hasta değil yani. Değil. Berk gerçekten iyi. Bizi dinliyor. 1.80 için düşünüyorsak 1/3'ünü yakaladık. Ben şöyle bir şey diyorum ama bence 1.80'i geçebilir. Ben geçeceğine eminim Geçecek bu arada. yani onu, çünkü sen Umarım, diyeceksin ki umarım. abi ulan hazır zaten buradayım. Boş ver ya diyeceksin. 2 santim kaldı santim onda. daha- Ben Aynen. geçeceğine eminim bu arada. Ben de eminim. Şu an İçimde minimum, bir his hani var. minimum 1.80 üzerinden konuşuyoruz. Yazın zaten kendisi de fark edecek, bomba gibi girecek yani. Sen 1.80 oldu mu zaten diyeceksin ki ne oluyor? Kvarlateralin senin için avantajı nedir? Bir dezavantajı, çünkü hasta olarak bu cevabı en iyi sen verebilirsin. Dezavantaj herhangi bir şey görmedim. Öyle söyleyeyim. Avantaj olarak en önemlisi benim için şu an duş. Duş alabiliyorum. Bu çok önemli gerçekten. Bu presize için ama quadrilateral evet. için değil. Presize'da. Tabii presize'da. Evet. Akın abinin de dediği gibi zaman satın alıyoruz aslında. Yani aslında 6 ay değil de 3 ayda bitiriyorum. Bu çok güzel bir şey. Şimdi dezavantaj olarak da şimdi hastane sürecinde tabii birazcık ağrılarınız oluyor. Akın abinin de dediği gibi, çünkü her yer geriliyor. Bir de daha fazla kırık var.
Onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani bir hafta sonrasında zaten ağrılarım geçti dediğim gibi. Şu an gayet iyiyim. Kesinlikle seyirciler de merak ediyor. Şimdi sen fizik tedavi seansına girdiğinde Evet. orada da bir sürü yurt dışından, Türkiye'den hasta görüyorsun zaten. Şimdi adamlar genelde bayağı bir, bu arada kıfarlatır hastamız çok değil mi tabii, şu Akın? an çok. Bayağı bir çoğaldı, çok popüler oldu. İlla ki tek bacak uzatan da görüyorsun. Onlarla konuştuğunda ağrılarınız aynı mı? Yoksa senin ağrın bir tık daha fazla mı? Onu merak ediyorum. Ya benim ağrım bir tık daha fazla. Yani mesela sadece üst bacak yapan bir hastaya göre ya da sadece alt bacak yapan bir hastaya göre tabii bir tık daha fazla oluyor. O da gerilme ağrısı oluyor ama. Gerilme ağrılarım biraz daha fazla oluyor ama onu da fizik tedaviyle çözüyoruz zaten. Yani bir de ben her gün alıyorum fizik tedaviyi. Kendim de gün içerisinde bayağı çalışıyordum. Ki ilk zamanlar çalışmıyordum. O zamanlar çok fazla ağrım oluyordu. Bayağı tembeldim o Orada zamanlar. bir sorun yaşadık da sonradan çözdük. Şimdi artık günde 2 saat falan böyle bir egzersiz yapıyorum. Yani o bayağı çözüyor. İnsanlar böyle şey zannediyor ama böyle işkence ağrısı falan zannediyor. Yok hayır kesinlikle değil. Şimdi ameliyata giren bir insan alt üst oluyorsa bir de benim sanırım biraz düşük sanırım benim şeyim ağrı eşiğim. Yani benim gibilerse bir de biraz benim gibi tembellerse ilk başta. Tabii ilk bir hafta hissedebiliyorlar ama sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Berk bize geldiğinde Berk'in bir de tanıdık hekim çevresi de var değil mi Berk? Evet evet yani aile dostumuz falan da var hani boy uzatma ameliyatı yapan ki daha önceden görüştüğüm yerlerde vardı. Ona rağmen bize geldi. Bir de şey demişler Berke, çoğu hastalar da bunu zannediyor. İşte üst ve alt bacağı aynı anda yapmak çok riskli, çok tehlikeli gibi şeyler. Şimdi direkt kendisine soralım. Bu arada bir ameliyatta yani bir narkozla üst ve alt bacağı yaptık. Şimdi sana bir sormak istiyorum. Bize güvenme sebebin, o kadar hekim çevren olduğu halde gelip buraya İzmir'den 3 ay merkezimizde kalman, üst ve alt bacağına hani bizim lafımıza güvenmen. Bunların sebebi nedir ya? Onu bir anlatabilir misin belki? Yani ilk başta ki çoğu hastanın öyledir rehabilitasyon merkezi olması. O çok önemli gerçekten ki çünkü çoğu yapan yer otele gönderiyor ya da eve gönderiyorlar. Yani ben eğer ilk süreçte eve gitmiş olsaydım ya da herhangi bir otelde kalıyor olsaydım, her gün fizik tedavi alıyor olmasaydım bu süreci atlatabileceğimi düşünmüyordum yani. İlk başta oydu. Daha sonrasında zaten rehabilitasyon merkezine geldikten sonra şimdi cerrah çok önemli. Sizin videolarınızı da izlemiştim ben. Hani siz orada söylüyorsunuz %50 cerrah ama %50 de daha sonrasında buradaki ekip. Gerçekten öyle. Hani buraya geldiğimde ameliyat olup olmayacağım kesin değildi. Ama siz hani sanki yarın ameliyat olacakmışım gibi. Hani diyetisyenden hemşiresine, fizyoterapiste herkes gelip bizde yani uzun yani bir 3 saatlik, 4 saatlik bir görüşme yaptık. Yani o bize çok güven verdi. Siz çok güven verdiniz. Hocamız çok güven verdi. Ki ben 15-16 yaşından beri araştırıyorum bu ameliyatı. İşte alt üst olmak istiyorum dedim. Alt üst çok tehlikeli dediler. Önce mesela üst yapalım, sonra altı yapalım gibi bir şey söylediler. Bu da 2 ameliyat demek. Yani bu da beni yorar diye açıkçası orayı da istemedim. Yani sizden açıkçası böyle bir konuşan bir insan güven alıyor. Gerçekten Çok güven sağ ol, alıyor. Yani çok sağ buraya uzatma yapmak isteyen bir insan hani gelip sizde görüşse gerçekten ameliyat olur. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ben üst ve alt bacağın riskli olduğunu düşünüyor musun bu arada? Yani hani sen ne Şu an düşünüyorsun için bu konuda? kesinlikle düşünmüyorum. Tabii ilk başta gene kaygılarım vardı. Aile dostumuz olan hocalarla görüştüğümüzde de işte bu boy uzatma ameliyatının çok meşakkatli bir ameliyat olduğunu söylemişlerdi. Oradan bir korkum vardı. Artık herhangi bir korkum vesaire hiçbir şeyim yok yani. Ya en ufak şuram ağrıyor dediğimde mesela şey diyebiliyorsunuz. Şu yüzünden diyebiliyorsunuz mesela. Çünkü o kadar fazla vaka görülmüş ki ya bunu diyebiliyorsunuz. Diğer doktorlar bence mesela 10 tane, 15 tane ameliyata girmiş bir doktorla 300, 500, 1000 ameliyata girmiş bir doktor arasında tabii çok büyük fark oluyor. Kesinlikle yani. Kesinlikle dağlar kadar fark oluyor. Şöyle ben hani sonuçta o kadar hasta gördük. Yani kuadrilateral bir hasta farklı, Evet, evet. kombine yöntem hasta farklı, precise hastası farklı. Diğer hani birbirlerinden farklı şeyler hissedebiliyorlar. Sorduğunda hani bu normal mi? Evet normal. Çünkü hani uzuyorsun ve bazen gerginlik ağrısı hissedebilirsin veya özellikle mesela bazı kaslar daha çok etkilenebiliyor. Bana o kası tarif ediyor. Diyor ki işte şuramda daha çok tendonu tarif ediyor işte. Yani ben de onu yalayıp yuttum diyorsun. Diyorum ki hani normal mesela işte anlayabiliyoruz yani hangi ağrının ne zaman geçebileceğini. Şimdi Bilal'im de katıldı. Bu arada çok teşekkürler Bilal. Ben teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum gerçekten. Bugün biraz bir farklılık yapmak istedim. Çünkü burada bir üst ve alt bacak precise var. Üst bacak LON kombine yöntem var. Fiksatörle yapma sebebin nedir? Mutlu musun ve nasıl geçti sürecin? Çok radikal bir karardı yani bu ameliyatı yapmak. Şimdiye kadar mesela hiçbir zaman bunun eksikliğini duymamıştım. Yani daha doğrusu böyle bir ameliyatın olduğunu da bilmediğin için eksikliğini de duymuyorsun toplum içerisinde. Şimdi bir anda boy ameliyatı deyince ulan ama neden niye olmasın olmasın gibisi. yani? Fiksatörler ayağındayken evet o ameliyatın ilk bir haftası eziyet yani. Tamamen eziyeti. Ben bu acıyı da biliyordum. Zaten bir şey acı çekmeden de yapmam mümkün değil abi koca. Ama şimdi fiksatörler çıktı. Gayet iyiyim ama ben fiksatörlerle de geziyordum zaten Geziyordun biliyorsun. değil mi? Abi Tabii, nasıl tabii. ağrı nasıldı Bilal'im ya? Fiksatörlerle. İlk bir hafta ağrı yok diyemem. Evet ağrı vardı. Ama öyle çekilmeyecek
aman aman kaldırılmayacak bir ağrı değildi. Mesela 5 santimden sonrası evet tekrar ağrı gelmeye başladı 5-6 santimden sonrası. Yani ben 8-8,5 arası benim için çok idealdi ve öyle de oldu yani. Fiksatörler çıktıktan sonra gene ilk 3 gün bir ağrı çektim. Ondan sonra gayet iyiyim. Ya zaten biliyorsun ben fiksatörlerin ayağımdayken bile çok geziyordum. Arabayla gidip geliyordum. Evet. Diyorum ya insan farkına varmayana kadar bunun eksikliğini hissetmiyor. Bu arada Berk'te şöyle bir avantaj var. Kvarlateral olduğu için adam double gidiyor. Yani atıyorum sen 2 santim uzatıyorsan Berk 4 santim uzatıyor. Sen 4 uzatıyorsan Berk 8 uzatıyor. Sen 8 uzatıyorsan 16. Yani sen 3 ay içerisinde 8 uzamış oluyorsun. Berk de 3 ay içerisinde 16 santim uzamış oluyor. Long ve precise yönteminde ile ilgili sen neler demek istersin burada? Özellikle abi, alt üst yapacaklar zaten kesinlikle Precise precise. diyorsun. Bence sadece alt yapacak da precise, sadece üst yapacak da precise. 3 ay boyunca yan dönememek gerçekten büyük bir Çok sıkıntı. kötü. 3 ay boyunca duş alamamak gerçekten büyük bir sıkıntı. En büyük sıkıntı benim için yan dönememekte değil de özellikle duş alamamak çok büyük sıkıntı olurdu benim için. Ben alt üst bacak yapmış olsaydım kesinlikle içten kullanırdım. Berk'in dediği gibi böyle full duş aldıktan sonra mesela Precise'in o yönü. Bu arada bak yara izlerine gelelim bir. Hani mesela abi yara izleri bir yakın kamera alabilir miyiz arkadaşlar? Yani yara izleri yok ya. Adam 14, 15, 16 santim uzayacak belki. Abi yara izi yok ya bacakta. Bugün onu konuştuk. Yani hafif pembe ve o cilt rengine dönecek yeniden. Hani bize ben şunu görsem derim ki herhalde bir sinek ısırdı, bir arı ısırdı ya da ne bileyim bir ben oldu falan derim ya. Çok iyi ama Bu da ya. çok büyük bir artı. Çok iyi ya. Söylediği çok doğru. Mesela ben hayatım boyunca şu şekil yatmamıştım abi tavana bakarak. Ben de öyle bu arada. O büyük bir eziyetti. Benim için var ya anlatamam nasıl bir eziyetti. Hastalar hep şundan korkuyor. Bu soru niye soruluyor bilmiyorum. Sakat kalabilir miyim? Bir de eskisi gibi yürüyebilir miyim falan filan diyor. Şimdi sen radikal bir karar aldın. Hemen gördüm. Sen de 15 yaşından beri galiba dedin değil mi? Araştırıyorum evet. ben. Siz bunlara ne diyorsunuz abi? Yani sakat kalmak ve eskisi gibi olamamak. Bana hala mesela şey soruluyor eskisi gibi olamayacaksın. Hala sakat kalacaksın gibisinden. Zaten ben bunların hepsini Halil Hoca'ya sormuştum. Birincisi ben çok top oynayan biriydim. Şimdi Halil Hoca'ya dedim ya ben dedim top oynayabiliyorsam gerisi teferruat. Hani Adamlar- oynayabileceksiniz. Yani şimdi sonuç itibariyle ayağını da kırdığın zaman bir de ayağını kendin bir yere yerden düştüğünde veya bir şey olduğunda biçimsiz kırılıyor. 2-3 ay boyunca alçıda kalıyor ama biçimsiz kırılıyor. Burada Kaleciler, futbolcular. tamamen profesyonel bir şekilde kesiyorlar ve kemiğini kaynatıyorlar. Kendi kemiğini kaynatıyorlar. Eskisi gibi olmayacaksan ben niye bu riski aldım? Şimdi hepiniz çok zekiydiniz de ben mi aptaldım yani şimdi diyorsun. Çok iyi. Öyle değil mi? Bir de ben şimdi seni de gördüm tamam mı? Evet. Şimdi sen 2 ameliyat, 3 ameliyat Bir olmuşsun. de bende ortopedik rahatsızlıklar vardı bu arada. Sen hopluyorsun, zıplıyorsun. Şimdi Sedat'a bakıyorum. Evet 3 ameliyat geçirmiş. Gayet güzel yürüyor. Bir de bu arada Almanlar hep şunu söyler. Öldürmeyen şey güçlendirir yani hani. Abi ölmüyorsan merak etme güçlenirsin. Peki sen bu konu hakkında ne diyorsun? Belki yani hiç bu korkun oldu mu senin ya da illaki çevren demiştir ya sakat kalırsın, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Yani çok söyleyen oldu, hala da söyleyen oluyor abi. Benim hiç öyle bir korkum olmadı abi. Yani abinin de dediği gibi yani salak biz değilizdir herhalde. Yani güzel şeyler de zaman alıyor abi ya. Yerinizden kalkamıyordunuz hastane sürecinde. Sonrasında walker'la yürümeye başlıyorsunuz. Sonrasında işte kol değneklerine geçiyorsunuz. Sonrasında desteksiz yürüyorsunuz, yavaş yavaş koşmaya başlıyorsunuz. Yani her şey bir zaman alıyor yani zamanla. Bir anda olmuyor. Aynen. Ya bir süre sonra ben daha da iyileşeceğime inanıyorum yani. Şimdi arkadaşlar şöyle kozmetik boy uzatma ameliyatları günümüzde yani artık çok yayın, çok popüler oldu. 150 yıldan beri yapılan bir ameliyat. İlk ve son diyelim doğal bir ameliyat. Bilal'in de dediği gibi, senin de dediğin gibi kemikler kendi kendine vücut üretiyor. Ve o kaynayan yeni kemik dokusu eski kemiğe göre daha sağlam ve daha kaliteli oluyor. Tabii ki bu tarz ameliyatlar profesyonel bir hekim altında yapılması gerekiyor. İşte bir merkez, bir fizik tedavi bunlar çok çok önemli. Sol mu sağ baş parmağımı kırdım. Abi 8 ila 9 hafta alçıda kaldı. Ve şu baş parmağımı bükmem benim 4,5 ayımı aldı. 4,5 mu 5 ay tam hatırlamıyorum ama yani bir kırıktan bahsediyoruz. Şimdi burada 2 kırıktan bahsediyoruz. Burada 6 tane kırıktan bahsediyoruz ve anatomiyi değiştiriyoruz. Kas, sinir, damar dokuları uzatıyoruz. Şimdi bu hasta tabii ki 3-4 ay, 5 ay sonra ancak toparlama evresine girip işte koşması falan düzelebilir. Yürümesi, koşması her şey bu arada eskisine göre daha iyi olacak. Bilal üst femur yaptığı bilateral fiksatörlü yöntemle. Berk de üst ve alt bacağını precise aynı anda yapıyor. Sizin fizyoterapist açısından farklı bir teknik kullanmanız gerekiyor mu? Kombine yöntem için birazcık işler daha farklı olabiliyor. Özellikle uzatma sürecinde pinlerde mesela ağrı çekebiliyor. Ekstra bir ağrı olarak onlardan bahsedebilirim ama onun dışındaki uzatma süreci hemen hemen genelde kas gerginlikleriyle geçtiği için onun dışında bir ağrı benzerlikleri
aynı diyebilirim. Sadece o kombine yöntemdeki dışarıda gözüken metaller dışında. Quadrilateralde uzatma hem alt ve hem üst olduğu için mesela alttaki kasımız dizin arkasına yapıştığı için üst bacağı etkileyebiliyor veya quadriceps kasımız dizin altına gittiği için ön tarafı etkileyebiliyor alt bacakta. Yani vücudun aslında bir baktığımızda her tarafı birbiriyle bağlantılı. Hem alt hem üstü aynı anda uzattığı için gerginlik hissini biraz daha fazla hissedebiliyor normal tek bacak ameliyatına göre. Kombine yöntemde mesela alt bacakta herhangi bir sorun yaşamadığınızı düşünüyorum. Yok. Yaşamadınız. Çünkü sadece üst bacaktaki özellikle hamstring kasınız gerildiğini biliyorum. Bu arada bu herkeste olmuyor. Çünkü birazcık anatomiye de bağlı mesela. Çok güzel, çok pardon. Özkan şey dedi, ben dedi 6-7 santimden sonra dedi hiç ağrım yok dedi. Yani tam Enteresan tersi. öyle. Ters tepki verdi. Bende hiç ağrı Leon da yoktu aynısını ya. diyor. Bende ağrı 6'dan sonra başladı. Artık demek ki o da deri çekilmeye başlayınca. Ağrı derken kas ağrıları değil mi Bilal? Tabii, Bilal kas şey ağrı. zannediyor böyle Yok, yok. işkence yapıyorsun. Hayır canım, kesin. Diş çekme falan böyle. Ben sana daha güzel bir örnek vereyim. Aslında senin de şahit olduğun bir şey. Ben bu kurumun neden doğru olduğunu, Halil Hoca'ya da neden doğru bir karar kıldığımız şeyde anladım. Ben bir gün burada fizyoterapiye geldim. Bir anne, abi, kardeş geldiler. Başka bir yerde ameliyat olmuşlar. Şimdi ben de arabadan indim böyle, direksiyondan indim, arabayı park ettim, geldim. Lan şimdi adamlar bana baktı böyle, arabadan iniyor, araba kullanıyor. Fark ettim, benimle ilgili konuşuyorlar. Ben de herhalde şey zannediyorum, burada yeni ameliyat olmuş. Herkeste olan Walker'lar var ya, 12 değişik, anlıyorsun, kötü, o çok bizden kötü değil yani. gibisinden. Hani dışlamak gibi olmasın. Aynen. Önce yukarıya çıktım, fizyoterapimi yaptım, geldim. Çocuk 3 ay boyunca ameliyat olmuş. 3 ayda 2 2 santim uzamış ve yürüyemiyor. Şimdi dediler, sen dedi araba mı kullanıyorsun? Vallahi ben dedim bu şekilde bara bile gidiyorum yani şimdi. Sonra orada gerçekten şunun kararını verdim yani. Doğru bir yerdeyim. Bir de burada en önemli olan şey arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle ameliyattan sonra fizyoterapi ve moral. Hatta buradakilerine de bazen ben moral veriyordum ya hastalara. Vallahi bedava terapi yapıyordu. Hani Akın olsun, Enes olsun, kadın arkadaşı, abi hepsi şey oluyor. Yani herkesten sohbet edebiliyorsun. Böyle herkese bir şey sorabiliyorsun. Bu ameliyatı iyi araştırmak lazım. Evet. Ben o çocuğu da gördüm yani, Allah yardımcısı olsun. Abi 3 ayda 2 santim Bu uzamışsın ve arada yürüyemiyorsun. şu an 5-6 santimlerde desteği yani yürüyor her tabii destekli uzun mesafelerde ama çok iyi durumda bu arada. Our patient from Turkey. So, and we reach how much centimeter? Now I've got 10 centimeters taller. Okay. Now I'm 174. Okay, what was your height before the surgery? 164. And now 174. But what the story is, our patient will explain it in details and just listen to him. Got surgery with different doctor. He was told like he's very professional and he knows everything. So I had my first surgery. Unfortunately, it didn't went through, and I had a lot of problems. And I got like 2 months. I only reached 2 centimeters taller. And then he told me that my muscles are very strong and cannot be lengthening anymore. And I'm gonna get like maximum 4 centimeters taller. So I was so sad and disappointed. And fortunately, I found Dr. Halil and Sedat, and I felt so lucky. And I came here, and they helped me a lot. And they said, "We're gonna solve the problem. We're gonna do everything. Don't worry. Your muscles are not a problem at all." And I started. So I was like very sad, and I wouldn't believe that I'm gonna get taller because I was told that I can't. Now I got 10 centimeters taller in 2 months. 2 months. Şimdi son sorularımıza gelelim artık. Bu ameliyatı neden oldunuz yani? Hakikaten sadece 1.78'im demek için mi? İşte dediğim gibi 15 yaşından beri düşünüyordum ama belki ilkokuldan beri büyük bir travmaydı benim için. Çevremdeki herkesten çok kısaydım. Yani bu süreçte tabanlık giyindim. Ha, onu da yaptın yani. Tabii tabanla aldım abi. Genelde bot giyiniyordum Ben de zaten. yapmışım. İşte 5 santim 7 santim işte o tabanlarda falan koyup çok fazla gezdim. Yani psikolojimi çok aşırı bozuyordu. Hani az önce bir soru sormuştun ya, hani şey demiştin, sakatlıktan korktun mu diye. İnan artık gözü öyle bir karartmıştım ki abi ben. Hani sonunda sakatlık olacağını bilsem de girecektim ben ameliyata. Ben de bu arada, ben de. Gerçekten yani. Annemler biraz pimpiriklidir abi benim. Ameliyat konusunda özellikle. Sokmak istemezler hiçbir ameliyata, tabii kimse istemez ama ben ikna edene kadar açıkçası bir 4-5 sene kadar geçti. 5 senede anca ikna edebildim. Ki böyle bir merkez olmasa hala ikna edemiyordum ben. Görüşmemiş olsaydık sizle hala ikna edemiyordum. Ya bu benim için çok büyük sıkıntılara yol açacak tabii. Aileler şu an nasıl karşılıyor? Tepkisi nasıl misal hani süreci biliyorlar artık? Abi annem benden daha heyecanlı. Çatı Açıkçası yapıyor. daha Aa, heyecanlı. okey. Her bir milim arttığında ben 10 üzerinden 5 seviniyorsam annem 15 seviniyor yani.
Bir de gurur duyacak şimdi. Sıkıntılar yakışıklı annem oldu. gördü. Bir dönem evden çıkmak istemiyordum abi ya. Sanki herkesin gözü benim üzerimdeymiş işte. Sanki çok kısaymış diyorlar gibi geliyor. Hiçbir zaman eksikliğini duymadım. Yani boy eksikliğini duymadım. Ta ki Özkan'ı seyrettim ya böyle. Şimdi bir anda dedim ya olsa iyi olur yani. Ama sonradan sizin olduğunuzu öğrenince ve bu kurumun Türkiye'de olduğunu öğrenince başta ben şey zannediyordum herhalde yurt dışında. 3 ay bir zaman zarfı abi o 10 santim için gerçekten kısa bir zaman. Hayatım boyunca farazi sallıyorum 70 sene yaşayacaksın. 70 seneden 3 ay boyun 1.60, 3 ay bir ömür vereceksin onun için 1.70 olacaksın abi. Kendine yatırım yap. Şu anda yaptım ya. Müthiş iyi hissediyorum ya kendimi. Gayet Şu an iyiyim kendini yani. 1.70 bile olarak düşünemiyorsun değil mi? Tabii canım. Yani mesela böyle tanışıyorsun ya yeni insanla. 1.68'im demek var. 1.80'im abi. Yani. Aynen öyle. Biraz önce dediniz ya kendini yapabileceğin en iyi yatırım. Mezara kadar götürebileceğin bir yatırım Aynen, olduğunu aynen. söylemişti bir hastamız yani sonuçta. Hani arabalar da eski abi. Şimdi sen ne kadar Lambo al, Ferrari al fark etmiyor. İlla bir 3 yıl sonra facelifti çıkıyor. Yeni modeli çıkıyor. Ama eskimeyen, hep var olan tek bir şey var. O da sensin. Sensin, biziz yani vücuttur. O bakımdan kendine yatırım daha iyi. Şunu hep söylüyorum ben. Bu ameliyat vücut için tabii ağır bir travma. Psikolojik için de çok iyi bir tedavi yani abi. Onu Aynen gerçekten öyle. mutlaka Kesinlikle. söyleyebilirim. Sizce hayatınızda sen oldun, neler değişecek bu saatten sonra abi? Ve senin hayatında neler değişecek belki? İzmir'imizden başlayalım bir ya. Benim hayatım değişecek abi açıkçası. Her şey. Her şey değişecek abi. Okey. Oturuşum, kalkışım ve gittiğim yer bile değişecek yani. Alışveriş yaptığım yer bile değişecek açıkçası. Anladım. Şu an mesela Kucak 4 kucağıma aldı. santimde annesi İzmir'e dönmüştü. Gelirken yeni kıyafetlerini istemiş Aa. bu arada. Aynen. Bu arada kaç hafta içinde 4 santim yaptık veya kaç ay diyelim? Şu an yaklaşık 5. haftadayız. Çok iyi ya. Tam 32 gün oldu. Yani Çok ameliyat iyi. oldu. Aynen. Sen ne diyorsun ya? Yani o yüzden diyorum ya ben çok doğru bir karar verdim. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Kurumda, Halil Hoca'da çok doğru bir karardı. Zaten hani görüyorsunuz gayet iyi gidip geliyorum. Fiksatörler çıkalı hemen hemen neredeyse 9-10 gün oldu. Yani şu anda değneksiz de böyle penguen gibi yürüyorum ama yürüyorum yani az kaldı. Şimdi son soruna da gelince hani ne değişti? Bir cümle her şeyi anlatıyor ya. Kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten öyle. Yani. Bu yeter abi ya. Yeter ve artar bile. Bu bana çok çok iyi hissettiriyor. Yani böyle biriyle sohbet ettiğimde, konuştuğumda, kalktığımda, ilk tanıştığımda, bir yere gittiğimde uzun olmak Takım iyi elbise giyindin mi? hissettiriyor. Daha giymedim. Abi onu bir giyinin. Başka bir şey demiyorum ben. Başka artık bir saatten sonra takım elbiseyle siz gezemezsiniz yani. Son sorum size arkadaşlar. Yeni hastalara ne tavsiye edersiniz? Yani bu ameliyat olmak isteyen veya düşünen, Türk veya yabancı fark etmiyor. Kesinlikle Türkiye'nin en büyük açlığı. Yani Türkiye'nin en büyük açlığı olduğunu ben şeyde anladım. Kendim ameliyat olunca anladım. Herkes soruyor. Ama yeni hastalara da şunu kesinlikle hani öneriyorum. Yaptığımız ameliyat çok radikal bir ameliyat. Yani hani herhangi bir fiziksel kusurun yoksa, sağlıklı biriysen çok radikal bir karar. Çok iyi araştırılması lazım. Ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum yani. Ben çok doğru bir yerde fizyoterapiden tutun, işte doktordan tutun, güvenlikteki arkadaşlarına abi hepsi mi mükemmel olur? Hepsi güler yüzlü. O yüzden eğer yapacaksanız da bu da çok önemli. Yani hangi kurumda olduğunuz, yani psikolojik mi bir kere çok iyi. Yani gülen insanlar, abi sürekli ben gittiğimde asık suratlı birini görmeyeyim yani. Doğru haklısın. Ve- Morale ihtiyacım var bir de. Yeni hastalara önerim şu. Hani yapacaksanız burayı bir gözden geçirin de ondan teşekkür sonra ederim. araştırın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Psikolojikman kendini rahatsız eden hastalar gelsinler. Her yeri geçsinler abi bütün. Her yeri geçsinler. En son buraya gelsinler zaten burada karar kılırlar. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Çok gururlandırdı beni açıkçası. Mesela bir burun ameliyatı oluyor insanlar. Estetik veya saç ameliyatı oluyor. Hayatın bir görsellik, değişiyor ya. bir kadında botoks yapıyorlar. Ya bu da onun gibi bir şey ya. Abi, o daha Niye hani iyi böyle abi. şey ya? Bir de aksine çok daha iyi. Daha iyi yani. Boy bu ya. Nereye gelirsen gel. Dediğin gibi bir karizman oluyor. Bir şey yok. Bu arada erkekler de aynı, kadınlar da aynı yani. Şimdi kadınları da ayırmayalım. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar burada. Gövde orantısı bozulur mu diye bir sorular oluyor. Onun şimdi cevabını net veriyorum size. Bakın biz burada bacak boyunu uzatıyoruz. Gövde aynı kalıyor. Misal çok basit bir örnek. Baş fizyoterapistimiz boyun kaç? 1.91. 1.91. Giyindiğin beden nedir abi? Medium. Medium. Kol Bak şimdi ben oranlarım böyle. 1.77'yim. Kendisi 1.91. Çıkar onu versene bana bir yakın. Misal 1.91'in boyundaki adamın sweatshirt'ünü giyiniyorum ve bana gayet de iyi oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Doğal yönden yani hani doğup da böyle ameliyatsız 1.90 olan adamın aslında üst gövdesi değil de bacak boyu uzun olduğu için
uzun boylu. Mesela diyor kafa küçük kalmaz mı diye mi var ya? Ya bana ne diyor biliyor musun? Abi diyor benim ayak numara 41 diyor. Boy uzarsa ayağım da uzar mı diyor. Ya, ayağını uzatıyorsun kardeşim yani. Ayağın 2 metre olsa ne olacak ki? Yok Hani ya, demek gayet istediğim iyi ya. gövde orantısı bozulmuyor. Tam tersi bacak boyu uzun olduğu için çok da güzel duruyor. Bir saniye şimdi bak. Şunun Akın'ın bacaklarına bak. Bizim bacağa bak. Benim abi. tibiyalar çok uzun. Tibia, femur. Femur da uzun ama Müthiş bir şey tibia uzun. Müthiş bir şey ya. Gerçekten bunu sadece söylemek istedim. Abi yanlışlıkla aldık en uzunu. Aslında çok da kısa arkadaşlarımız vardı yani. yani psikolojimizi bozuyor. Bozmuyor değil açıkçası. Ben 3 ameliyat oldum. Halen yanına yaklaşamıyorum. Evet, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yani Lilayet olur olabildiği kadar böyle açık, şeffaf olmak istiyoruz. Yani ne varsa onu göstermek istiyoruz arkadaşlar. Hani böyle bir şeyi çok iyilemek veya kötülemek değil. Açık ve net ne varsa direkt bunu hastalarımızdan duymak istiyoruz. Yüzünü gösteren hastalananlar var, göstermeyen hastalananlar var, yani hastalar var veya işte kapatın diyen hastalar var ama sayenizde gerçekten bir yerlere geliyoruz gerçekten. Çok çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mize selamlar olsun ve yabancı hastalarımıza da selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek Abi üzere. çok teşekkürler, çok Ben teşekkür teşekkür ederim ederim. gerçekten. Ederim. Görmek istiyorum kardeşim. Vallahi Gerçekten. teşekkürler. Bu arada dövmelerin de çok güzel ha. Teşekkür ederim. Abi Aslan. adam yakışıklı zaten. Adama ne olsa gidiyor ya.